Evet, sevgili dostlarımız, değerli arkadaşlarımız, size bugün pastanede yapmış olduğumuz tuzlu kurabiyeden bir kurabiye ikram etmek istiyorum. İnşallah sizler de yaparsınız, bizler de ev ortamında inşallah bunu başarırız ve güzel bir şekilde sizlere sunumunu yaparız. Şimdi 4 bardak un, gördüğünüz gibi bardak olarak 4 bardak unum var. Bunları grama vurursam, grama vurduğum zaman 400 gram geliyor. Bir paket margarin katıyorum ama siz isterseniz tereyağı da katabilirsiniz. Bir çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Bir çay kaşığı ve 2 tane de yumurta kırıyorum. Evet, bir saniye. Şimdi başlıyoruz yoğurmamıza. Yağımız dolapta olduğundan biraz sert. Bunu daha önceden dışarı çıkarabilirsiniz. Fazla sert olmasın. Şimdi yumurtamızı yağla karıştırıyoruz. Ve içinde eziyoruz. Şimdi sevgili dostlarımız, yağla yumurtayı yedirdim. Yağımı da ezdim bu arada. Şimdi ve şu anda ununu karıştırıyorum. Şimdi sevgili dostlarımız, hamur iyice karıştı ve şu anda da ezeceğim. Daha rahat toparlanması için. Yani ununla baştan ezersem olmaz. Ununu beyazlığı kaybolacak. Ondan sonra ezince hamur haline gelecek. Şu an hamurumuz yoğruldu. Bunu bu ıslak bezle de örtebilirsiniz. 5-10 dakika dinlensin. Ondan sonra işleme geçeceğiz. Evet sevgili dostlarımız, değerli arkadaşlarımız. Şimdi hamurumu bir ıslak bezin altında dinlendirdim 10-15 dakika. Şimdi hamurun bezimi alıyorum. Bezimi çıkarıyorum. Şöyle bir kenara katıyorum. Bu hamurumu da ikiye böleceğim. Bir kısmını el işiyle yapacağım. Bir kısmını da susama batırmalı yapacağım. Şimdi el işini şimdi farklı bir şekil yapacağım. Şimdi de saç örgü tarzında yapacağız. Evet sevgili dostlarımız, şu anda el işi tuzlumuzu yaptık. Üzerinden yumurta sarısıyla yağlıyorum ve yağladığım yerlere biraz susamla, biraz çörek otu katacağım.
Şimdi fırının malum bildiğiniz gibi 3 ayarı var. Bir alt üst ikisi aynı zamanda. 180 derece ayarladım ve yarım saatlik bir zaman dilimi koydum. Ama umarım yarım saat olmadan önce de bu pişebilir. Ve fırının en üstüne değil de bir altına koyuyorum. Bir altına katıyorum. Hadi ya Allah, bismillah. Evet sevgili dostlarım, şu anda sulu simit, susamlı simit dediğimiz tuzumuzda önce yuvarlaklarını yapacağım. Daha sonra suya batırıp, susamına batırıp tepsiye dizeceğim. Sevgili dostlarımız, şu anda az bir yumurtam arttı. Onu şu tabağın içine birazcık un kattım, bir kaşık kadar. Biraz suyla bunu çırpacağım. Şu anda suyumuzu hazırladık. Gördüğünüz bir sarımtırak bir renk kaldı. Simitlerimizi içine katıyoruz ıslansın. Ki susamı rahat çeksin, güzel çeksin diye. Elimizde alıyoruz. Suyu içine damlayacak. Buraya susuz mümkün mertebede. Dostlarımız, şu anda tuzumuz pişti ve size de görüntüsünü gösteriyorum. Bakın şekliyle beraber harika bir tuzumuz oldu. Şimdi geri kalan susamımızı katacağız. Evet, sevgili dostlarımız, şu anda geri kalan susamımız da pişti. Değerli dostlarımız, farkındaysanız size tam net fırınla ilgili bir şey söylemiyorum. Çünkü genellikle biz bunu bakarak pişiriyoruz. Sizler de evet bir şey ayarladık ama sizler de yine bakmayı ihmal etmeyin. Yani bakarak pişirmeyi ihmal etmeyin. Çünkü pastane standartları ile ev standartları çok farklı. Bunu bu şekilde tavsiye ediyorum. Evet sevgili dostlarımız, bir video çekimimizin de sonuna geldik. Hayırlısıyla tuzlu kurabiyemizi çektik. Ki yaparken söylemiştim. Hakikaten bu noktada hodri meydan diyorum. Özellikle çok emin olduğum ölçülerden, lezzetinden emin olduğumdan ve umarım sizler de bunu çok rahat yapabilirsiniz. Evinizde misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Bunlar böyle 5-10 gün, 10-15 gün dursa da bayatlamaz. Çünkü yağ oranı biraz fazla olduğu için tabii ki günübirlik kadar olmasa da yani 3-5 gün önceden yapsanız mamulünüz bayatlamaz. Şimdi inşallah umarım yine abone çalışmalarını bana destek olursanız sevinirim. Yeni bir videoda buluşmak üzere. Hepinize hoşça kalın. Teşekkür ederim. Fırın işi malum söyledim fırından çıkarken. Yani her bir tepsi muhtemelen ortalama 20 dakika civarında pişiyor. 20 dakika civarında pişiyor. Ona göre siz kendiniz ayarlarsınız. Evet. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.